Merhaba arkadaşlar. Sabit 390 kompozitten yapılmış bir karavanımız var ama şöyle diyeceğim, ben ilk defa böyle bir iç dizaynı gördüm. Kendisi Mehmet Bey kendisi hazırlamış. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Yaşam alanı çok güzel ama sizin de isterseniz görmenizi ve aklınıza bir fikir olmasını isterim. Tabii ki yine deniz kenarındayız. Geçen eee, balıkçılarımız var. Mehmet Bey, İki tane güneş paneli var, bir uydu anteni, bir televizyonu var, bir buzdolabı, şofbenli bir çekme karavanımız ve bastosu da var. Kendine uygun çok güzel tasarımlar ve çizimler yapıp o şekilde içini dizayn etmiş. Mehmet Bey'in ve burada kendisi. Evet, merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederiz. Nasılsınız? Sağ olun. Çok şık ve kendisi yaşam alanını her zaman için gittiği yerlerde e, dizayn edip kendisi için mükemmel olanı yapmaya çalışıyor. Tabii ki ağaçlar var. Kaktüsümüz de Kendi çok kap böyle. tabii ki. Ben gelince en azından büyür orada. Tabii ki Çukurumuz. ateş çukurumuz da var. Şöyle bir ateş çukurumu da göstermek istiyorum şuradan size. Yani kendisi yaşam alanını her şekilde güzel bir dizayn edip yaşadığı yeri canlandırması ve zevk alması için mücadelesini veriyor kendisi naciz olarak. Şimdi kendisinin karavanı 3.90 olmasına rağmen yaşam alanı çok geniş ve çok güzel bir dizaynı var. Bu dizaynı kendisi kağıt kalemle çizip hesaplayıp Bilgisayar ve çizdim biliyor musun? Kağıt kalem kullanmadım. yani bir şekilde ama mücadelesi çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Ben ilk defa da böyle bir çekme karavan gördüm ve bunu çekmek istedim. Bir de şunu görmenizi isterim. Bu çekme karavanın tekerlekleri 5 bijon. Normalde 5 bijon çok nadir görülen bir lastik ebat, jantı ebatıyla görülebilir. Herkes 4 bijonla yollara düşüyor tabii ki. İtinayla kendisi tabii ki teraziye almış rahatlık olması için. Şimdi çekme karavanlara bir çökme karavan ve çekme karavan dediklerimiz olayımız var ama şimdi Mehmet abimiz her zaman için içinde yaşıyor, geziyor ve bir yere sabit bir şekilde bırakıp günlerce içine gelmeyip de normalde gelip masa sandalye açan insanlardan değil. Tabii ben bu görüşümü söylüyorum. Herkes çekme karavanlara çökme karavan diyor ama ben demek istemiyorum onu. Önemli olan içinde yaşamaktır. Ya kendisi bırakıp gitmiyor. Her gün içinde, her gün dışında ve masasını sandalyesine atarak çok iyi bir insan olarak gördüğüm bir abim benim tabii ki. Mehmet Bey, tabii ki karavanınız müsaitse bir Tabii. sizden de alabilir Buyurun, miyim? buyurun, Buyurun lütfen, geçebilirsiniz. önden Tamam. siz geçin lütfen. Ya, öncelikle işte 3.90 boyunda bir karavan. Evet, Öncelikle burada bir işaret var. Bu benim kişiliğimi yansıtan bir işaret. Japonca ki anlamı, enerji anlamına gelen bir enerjiniz işaret. çok iyi, hiç bitmesin. Böyle basit bir dizaynı var. Basit. En girişten başlayalım. Evet. Buzdolabını ben direkt buraya koydum. Çünkü Şöyle- içeriye girmeden buzdolabını açıp kullanabilme ihtimalini düşünerek ben bunu yaptım. Ve başımın olduğu yerde de ya yatarken yatağımın kenarında da olsun istemedim. Çünkü sürekli onun gürültüsünü duymak istemedim. Burada buzdolabım var girişte hemen. Ve bu taraf açılmasının sebebi de dışarıdan çok rahat kullanabileyim diye yaptım. Yani karavanın içine girmeden, ayakkabılarımızı çıkartmadan rahatlıkla biz onu kullanmamız İçeride için ne olacak? tasarladığın bir tasarımımız çok güzel olmuş. Gerçekten beğendim onu da. Tabii içeriye gelebiliriz. Tabii ki Böyle. müsaitse. Tabii müsait. Dediğim gibi çok basit bir dizayn. Burada buzdolabı üzerinde elbise dolaplarım ve yatak dolabım var. Şöyle alacağım ama çok göremiyorum ama Girebilirsin içeriye. şöyle mutfağını çok beğendim ben öncelikle. Evet, mutfağı ben bu tarafa yaptırdım çünkü biraz geniş tezgah olsun, en azından kahve makinemi koyacak bir yerim olsun. İşte rahat bir evyem olsun. Ne bileyim yani rahat hareket edebileyim istedim. Burada raflarım ve burada da işte saklama dolaplarım var. Çok güzel. Tabii ki bir tane havalandırmamız var yanı sıra. Tabii burada bir ufak ekimiz var. Tabii ki şu ne oluyor acaba? Alarm, yangın Alarm. alarmı. Yangın Buna alarmı gerekiyor. gereken şeylerden bir tanesi. Şöyle döneceğim. Böyle, evet dönersen Şöyle şu bir- girişten başlayalım. Evet. Bak burada işte dediğim gibi buzdolabı, dolaplarım, elbise dolabım. Bunun arkasında da dolabı var. Yatağımı falan koyduğum dolap. Televizyonu buraya monte ettirdim ben. Evet. Hareket ettiriyorum, hatta ben bunu dışarıya çevirip dışarıda kullanabiliyorum. Evet. O hemen onun yanına ben banyoya yerleştirdim. Tabii ki. Şöyle geniş bir banyo. Evet. İçeriye girebilirsin. Şofbenim de banyonun içerisinde. Dolayısıyla ısıtmasını, soğutma şeyini oradan çok rahat ayarlayabiliyorum. Böyle Yani basit bir tuvaletim var. şöyle söyleyeceğim, çekme karavanlarda
tuvaletin ilk defa ve banyonun bu kadar büyük olduğunu görebiliyorum. Çünkü bir insan sığamazken burada iki insan e, diyebilirim çok rahat sığabilir. Evet. Evet. Ama uzun yıllardır kullanıyorsunuz bu karavanı sanırım, değil mi? İşte 2 sene oldu. 2 senedir, evet. Kullanıyorum. Böyle banyomuz burada. Şöyle çok basit bir dizayn dediğim gibi. İşte burayı ben işte çalışma odası olarak kullandım. Yani gündüz benim çalışma odam burası. Evet. Masam var burada. Oturup çalışabiliyorum. Gece de ben bunu indirdiğim zaman yatak oluyor. Yatak olduğu zaman da 1.95'e 1.60 boyutunda bir yatak oluyor. Evet. Burayı böyle uzun tutmamdaki sebep de şeydi. Ya buraya dolap yapıp işte görüntüyü kapatmak istemedim. İçeriği darlamak istemedim. Evet. İşte sabah birisi yatarken, 2 kişi olursak eğer bir kişi yatarken bir kişi de kalkıp burada oturabilsin ve işte mutfağı kullanabilsin diye düşünerek yaptım ben onu. İşte ön cam açılabiliyor. İşte yanlarda camlar var. Onlar da çok güzel açılabiliyor. Wedos'umuz var. İşte akülerimiz şu koltuğun altında. Su depomuz buranın altında. Bu koltuğun Su altında. deponuz kaç litreydi 100 efendim? litre temiz su deposu var. İsterseniz şöyle sizi alayım köşede. Siz oturun, ben size biraz soru sormak Böyle istiyorum. oturup işte bilgisayarımı açıp kullanıp televizyonuma bakabiliyorum. Çok rahatlıkla hareket edebiliyorsunuz yaşam alanından dolayı, değil mi efendim? Ve yani 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişi çok rahat oturup burada işte çay içebilir ya da Muhabbet edebiliriz. başka şeyler içebilirsiniz. Masanız İnip kalkıyor. evet. Şeyi var orada, buton şeyi var. Basıyorum, onu Evet. kaldırıyorum, aşağı indiriyorum. Çeviriyorum. Şu ve karşıdaki şeyi Yastıklar ortasına koyduğunuz zaman. dediğim gibi büyük bir yatak oluyor. Şu karşıda dediniz 100 litre suyunuz var. 100 litre sonra diğer yerlerinde de saklama alanı oluyor, değil mi Peki efendim? saklama alanı. Şurası komple saklama alanı onun altı. Evet. İşte buraya ben ayakkabılık yaptım. Bunun altında ayakkabılık var Bir ve saniye. kapıyı da açıp böyle kullanabileyim diye buraya da kapı yaptım. Bak ayakkabı çıktı dışarıya hemen. Çok iyi. Çünkü sonuçta karavanımız çok küçük olduğundan dolayı saklama alanları çok önemli bizim için. Evet böyle ve şu alan mesela ben birçok karavanda gördüm. Şu alanda 2 kişi yan yana duramıyor. Ben burada 3 kişi çok rahat durup işte birisi mutfakta çalışırken birisi oturup birisi işte başka bir şey yapabilir durumda. Ama karavan benim mantığımda karavan kim ne derse desin en büyük karavan da olsa karavanlar kesinlikle 2 kişiliktir. Ben de buna 4. 5. 6. onlar hikayedir. 2 kişiliktir karavan. ben de bu kelimeye katılıyorum. Yani Hem de özellikle şimdi karavan, çekme karavan veya moto karavan diye hiç önemli değil bu esnada bizim için. Ama önemli olan, ben şunu söylüyorum. Keyif almak, yaşam alanını kendine göre dizayn etmektir benim içinde için. huzur olmaktır tabii. Yani 3 kişi olup da huzur olamazsın ki 4 kişi 5 kişi. Yani öyle bir şey 2 kişi olabilirsin ya da tek olursun. Ya ben her zaman söylüyorum, eğer bir misafirim gelecekse lütfen ya çadırını alsın ya da işte uyku tulumunu alsın. Ama ben karnını doyururum her şekilde. Her şekilde bütün ihtiyaçlarını gideririm ama sonuçta maalesef diyoruz. Burada Kemal Atatürk'üm var. Burada bulmuş olduğum bir saat bu. İçerisinde Rolex yazıyor ama saat 9'u 5 geçede bıraktım ben onu. Çok güzel. Bizim için çok özel, Tabii çok ki. büyük bir yerde olduğu Tabii için ki. imzası ve saati var burada. Tabii ki, Öyle tabii ki. düşünüyorum. Ben işte tezgahlarım. Burada kitaplığım var böyle basit bir kitaplık. Hayır, hiçbir şey basit değildir. Ben onu görürüm yani. Önemli olan keyif almak. Ve bu tarafa gelirsen eğer Tabii ki. orada da benim biraz yıprandı tabii ama şey var. Kontrol işte, kontrol panelimiz. panelim var. Kirli depomu görebiliyorum. Temiz su depomu görebiliyorum. Enerjinizi görebiliyorsunuz. Tentemi açıp düğmem orada işte. Ne Elektrikli bileyim, mi sizin tenteniz? Tabii elektrikli. Çok güzel. İşte led ışıklarım var burada benim. Evet, evet. Ledleri yakabilirim. Çok güzel. Şöyle. Mesela ama gözükmüyor olabilir belki Hayır şu hayır, an. gözüküyor. Çok da güzel gözüküyor. Oralarda ledler var. Buralarda ledler var. Şunun altında ledler var. Çok iyi. Böyle basit. Ama Basit değil, gerçekten değil. Ben yaşam alanı olarak gerçekten mükemmel olarak gördüm. şu anda çıktığım zaman yataktan Tabii. kalktığım zaman Şöyle direkt çıktığımız zaman da denizi direkt görüyorum. denizi görüyoruz yani biz buradan.